Hepinize merhabalar. Malum karantina günlerindeyiz. Evden mümkün olduğu kadar çıkmamaya çalışıyoruz. İmkanı olan kardeşlerimiz de lütfen çıkmasın ki bir an evvel bu beladan hep beraber kurtulalım. Tekrar normal, özgür günlerimize geri dönelim inşallah. Yine difrizi patlattık. Şöyle bir parça çıktı. Bir sosis buldum. Yani inanın ne zaman yaptığımı hatırlamıyorum bile. Atmışım difrizin bir köşesinde kalmış. Varlığından haberim yoktu görene kadar. Dün akşam görünce çıkarayım bugün yapayım dedik. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Eldeki malzemelerle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Geçenlerde bir tane burger yapmıştım. Çok nefis bir şey. Sizden gelen bir istek üzerineydi. Instagram'da onun görselini paylaştıktan sonra altına şöyle bir fikrinizi sordum. Nasıl yapalım? Hani karantina günlerine yine eski sistem mi devam edelim? Yoksa böyle burger vesaire bu tür tarifleri mi yapalım diye. Bu manada sizden çok istek geldi. Onun dışında karışık olsun diyenler oldu. Yani genel olarak çoğunluğunuzun memnun olduğunu düşünüyorum. Siz de bu arada fikirlerinizi lütfen aşağı yazın. Dediğim gibi difrizden şöyle Kaliforniya biberlerini doğramış koymuşum bir zaman. Bir parça sosisim çıktı. İşte az bir maydanoz kullanacağım. Bir tane çili biber. Eldeki soslardan bir iki kornişon falan böyle bir şeyler var. Şimdi arkadaşlar şundan bir açalım bir bakalım baştan. Hatırladım bunu. Bunlar benim kendi yaptığım sosisler arkadaşlar. Daha önceden kanalda bunların tariflerini yayınladım. İzlemeyen arkadaşlar kanaldan bulup yapabilirler. Şimdi bunun açınca kokusu geldi. Hatırladım ne olduğunu. Bu rezeneli bir sosis arkadaşlar. Açıkçası benim hiç sevmediğim bir sosis. Yani İtalyan sosisi diye geçiyor. Hiç sevmem yani. Bu rezeneyle aram yok. Rezene sevenler bayılabilir ama ben çok sevmiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Bugün bunu çıkardık, bunu yiyeceğiz. Sosisi şöyle şu şekilde dışındaki gerçek kuzu bağırsağı dağılmasın diye şeklini korumak için şöyle çöp şiş kullanacağım. Şöyle gördüğünüz gibi sosisimiz tamamdır. Dediğim gibi bu rezeni hiç sevmiyorum. O yüzden de bunu bastıracak böyle güzel bir sos da yapacağım yanına. Şimdi bu bir kenarda dursun. Biz baştan malzemeleri hazırlayalım. Ben bugün soğanın birkaç çeşidini kullanacağım. Bir yandan ocağımı yakıyorum. Biraz zeytinyağı koyuyorum. Soğanları da tavaya alıyorum. Şu birkaç parçayı çiğ kullanmak üzere ayırdım arkadaşlar. Bunlar burada dursun. Biraz maydanozum var. Maydanozlarımı ince ince kıyıyorum. Soğanlar ufak ufak oluyor arkadaşlar. Tavamın altı kısık. Ara ara karıştırıyorum. Sos için yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar mayonez. Benim çok sevdiğim sriracha sos var. Bu gerçeği değil biliyorum. Her seferinde yazıyor arkadaşlar ama Türkiye'de bu var. Diğerini bulamıyoruz. Yaklaşık bunun yarısı kadar, mayonezin yarısı kadar sriracha sos. Sosiste bence hardal olmazsa olmaz. Aşağı yukarı mayonezin 1/3 kadar da hardal koydum. Maydanozları da aynı şekilde içine ekliyorum. Sriracha sos yoksa arkadaşlar, yani acılı ketçapın üzerine birazcık da sarımsak eklerseniz aşağı yukarı biraz sirke belki hani yakın bir lezzet elde edersiniz. Sosum bu kadar. Bunu karıştırıyorum şimdi. Şöyle bir tadına bakalım. Böyle gayet güzel olmuş. Hatta biraz daha da maydanoz istiyor. Çok az daha maydanoz koyacağım içine. Bu arada arkadaşlar ben biraz acı seviyorum. O yüzden yine şöyle bir çili biberi koyacağım içine. Sriracha sos da hafiften acıdır ama onun acısı beni kesmez. Böylece kullanmayı düşünüyorum. Sadece birazcık tavada çevireceğim. Şöyle aromasını ön plana çıkaracağım. Soğanlarım oluyor. Bu arada şu turşularım kaldı. Bunları da dilimleyeyim. Artık dilimleme işi bitiyor. Şöyle tavanın bir kenarına da şu difrizden çıkardığım Kaliforniya biberlerini koyacağım.
Bugün ekmek olarak bazlama kullanacağım arkadaşlar. Dolabımda bazlama koymuştum. Yani 10 günden beri falan gayet güzel durumda. Şimdi şöyle bazlama ekmeğimi de ortadan ikiye ayırıyorum. Şu şekilde. Hemen şu biberleri de atalım. Bunların işi kısa. Şöyle 1-2 dakika yetecek bunlara. Bu arada birazcık davlumbazı çalıştırmam lazım. Şu biberin kokusu bile mahvediyor insana. Çok öksürtüyor. Tamam gibi. Bunlar kenarda şöyle ateşsiz tarafa doğru çektim bunları. Sosisi kısık ateşte yapmanız lazım arkadaşlar. Yoksa hemen yanar. Çok yağlı olduğu için yanar. Şöyle sadece dibine az bir şey yapışmasın diye koyacağım. Bir yandan sosisim de pişmeye devam etsin buradan. Evet arkadaşlar, artık bu tamamdır. Sosisimi de artık alabilirim. Şu biberleri de alayım bir kenara. Şöyle bakın. Gayet güzel oldu. Şöyle nasıl sulu olduğunu görüyor musunuz? Bakın. Şimdi şu ekmekleri de birazcık şöyle kızartalım. Şöyle birazcık da tereyağı süreceğim içine. Daha güzel kızarsın diye. Şöyle. Evet arkadaşlar, bu da tamamdır. Son noktaya geldik. Şöyle birazcık temizleyeyim tavamı kenara doğru. Evet arkadaşlar, şöyle son bir artık dışını kızarttım. Şimdi üzerine birazcık burger peyniri koyuyorum. Şöyle birazcık su ve kapatıyorum. Şu kısımda biraz boşluk kaldı. Buraya da birazcık ek yapacağım. Artık altını kapattım. Tavanın içerisindeki buhar onu eritmeye yeter. Evet, şöyle bir kontrol edelim. Tamam. Evet, artık sosisi toplayalım. Şöyle altına birazcık sosumdan süreceğim. Sosun üzerine şöyle birazcık marul koydum arkadaşlar. Birazcık ferahlık versin diye. Onun üstüne sosisim gelsin. Şöyle. Üzerine karamelize soğanım, biberlerim, çili biberlerim. Az bir şey. Şöyle az önceki soğanlardan koyacağım ama az. Çok fazla koymayacağım. Şöyle yeterli olur. Bunu da Ikea'dan almıştım ben. Bunlar kızarmış soğan. Ama böyle biraz hafiften böyle füme tadında diyebilirim. Bunlardan da çıtır çıtır bir şey bunlar yani. Çıtır soğan. Şöyle üzerlerinden birazcık koyacağım. Bir şuna bakar mısınız ya? Sizce de çok güzel olmadı mı? Şu kalan sosu tamamını üst tarafa koyuyorum. Biber var ya, duman etti beni ya. Halen daha boğazlarım yanıyor. Evet arkadaşlar, son olarak da şöyle üzerine turşulardan bir katman yapacağım. Bu tür şeylerde böyle asitliler iyi oluyor. Biraz damağı kendine getiriyor. Bunu normalde yapmayacaktım ama şimdi görüntüsü böyle bir yanardağa benzemedi mi? Şöyle birazcık üzerinden de lav koyalım. Şöyle lavlar aksın. Adı da bu arada çıktı arkadaşlar. Vallahi planladığım bir şey değildi. Şöyle yine bir güzelliğin sonuna geldik. Şöyle harika bir şey çıktı ortaya. Şimdi sıra geldi bunun tadımına. Şöyle üstüne bunu kapatalım. Şöyle biraz bastıralım. Vallahi güzel oldu be. Tabii ben bu kadar böyle kocaman bunu yiyemem. Şöyle şunu bir ortadan bölelim.
Şöyle bakın arkadaşlar. Şöyle harika bir şey oldu ya. Şimdi şunu hemen şöyle bir kenara ayıralım. Müsaadenizle tadıyorum. Bismillah. Harbiden çok güzel olmuş. Biraz acı yaktı. Ama ben dediğim gibi seviyorum. Sosisteki rezene tadı yine halen daha geliyor. Hiçbir şeye dikkat ettiyseniz tuz koymadım. Çünkü bu sosisler normalden biraz daha tuzlu. O yüzden hiçbir şeye tuz koymamama rağmen halen daha bile tuzlu geliyor. Marulu mutlaka koyun. Marul burada gerçekten kurtarıcı olmuş. Yani böyle yoğun lezzetlerin arasından marul böyle bir ferahlık veriyor gerçekten. Açıkçası güzel bir şey oldu. Evdekilerle şimdi şöyle ailece bölüşürüz. Bunu da çocuklara indireceğim birazdan. Hazır sosislerle de yapabilirsiniz bu tarz bir şey tabii ki. Kendiniz yapmak isterseniz sosislerin tarifleri kanalımda mevcut. Oradan bulup yapabilirsiniz. İçlerinde benim size tavsiyem kilbasadır arkadaşlar. En güzel sosis bence o içlerinde. Şu rezeneli yaptığımı çok fazla sevmiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.